1917. Oscar'dan 3 ödülle dönen harika bir savaş filmi. İzlerken kendinizi sanki savaşın içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Peki bunu nasıl başarmışlar? Hadi gelin, 1917'yi bu kadar iyi yapan şeyin ne olduğunu ve bu filmden çıkartabileceğimiz dersleri araştıralım. Bir savaş filmi çekmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Çektiğiniz filmi insanlar izlerken savaşı yaşıyormuş gibi hissetmelerini istersiniz, değil mi? Bombalar dibinizde patlarken siperlerin o gergin yoğunluğunu ve her an hayatınızın tehlikede olduğunu, kısacası izleyicinin savaşı yaşamasını isterdiniz. 1917 buna güzel bir çare bulmuş. Tüm filmi yaklaşık 2 saat boyunca hiç kesmeden çekmek. Ya da en azından hiç kesilmemiş gibi göstermek. Diğer savaş filmlerinde gerilimin arttığı yerlerde kesme sayıları da arttırılmış durumda. Çünkü ritim arttıkça plan değişiklikleri hızlı olmalıdır. Örneğin Errain'i Kurtarmak filmindeki kesme sayısına dikkat edin. Savaşın, aksiyonun arttığı yerlerde kesme sayıları çok fazla. Ama durgun sahnelerde kesme sayısı çok az. 1917 ise tam tersi bir şekilde tüm filmi kesme yapılmamış gibi göstererek bizi savaşın içindeymişiz gibi hissettiriyor. Karakterimizle beraber bir göreve çıkıyoruz. Your orders are to get to the second at Kwasi Wood, 1 mile southeast of the town of Rakust. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions. 1,600 men, your brother among them. Karakterimizi en başından beri takip ettiğimiz için artık onunla birlikte kararlar veriyor, onunla birlikte düşmanla savaşıyoruz. Uzun çekimlerin bu yönü bize etrafı tanımak için daha fazla zaman tanıyor. Filmde kesme yapmak, oyuncunun sözleri ve teknik sıkıntı gibi şeylerde büyük kolaylık sağlayacaktır. Ancak bunu yaptığınızda zaman değişecektir. Belki de bir hafta arayla çekilmiş görüntüleri ard arda gösteriyorsunuz. İzleyici bunu fark etmiyor olabilir ama sonuçta kesme yapmak zamanda bir değişiklik yaptığınız anlamına gelir. Ama gerçek bir savaşta zaman sizin için çok önemlidir. Mola verecek, dinlenecek zamanınız olmaz. Bu yüzden uzun planlar böyle bir savaş filmi için oldukça iyi bir seçim. 2 saat boyunca hiç ara vermeden, duraklamadan hareket halindeyiz. Çünkü gerçek bir savaşta da durum aynı. Biraz da filmin anlatmak istediği şeylere bakalım. 2 asker başarmaları gereken görevi aldıklarında siperlerinden çıkıp yola koyulurlar. Ancak az ileride telleri tamir ederken ölmüş biri görülür. Ben bunu Leonardo da Vinci'nin Meryem ve Çocuk İsa Azize Anna ile tablosuna benzetiyorum. Bu tablodaki Meryem'in İsa'yı tutuşu teldeki ölü adamın duruşuna benzer. Tabloda Azize Anna'nın kucağında oturan Meryem, oğlu İsa'yı, İsa da bir kuzuyu tutmaktadır. Hristiyan inancına göre İsa Tanrı'nın kuzusudur. Tanrı İsa'yı insanları günahlarından arındırmak için kurban etmiştir. O dönemin tablolarına yansıyan kuzu figürleri de bunu simgeliyor. Örneğin İsa'nın çarmıha gerilişini resmeden bu tablo. Grünewald'ın çarmıha geriliş tablosu. Peki teldeki ölü adamın duruşuyla bu tabloların gerçekten de bir alakası var mı? İsa'nın kurban edilişini hatırlayın. Çiviyle ellerini çarmıha çakmışlar. Tıpkı Scofield'ın elini yaralamasına benziyor. Sadece bununla da bitmiyor. Az ileride büyük,
yuvarlak, etrafı dikenli tellerle çevrili bir çukur vardır. Bu çukur ve dikenli teller İsa'nın başına geçirilen dikenli tacı anımsatıyor. Hristiyan inancında Tanrı, İsa'yı insanları günahlarından arındırmak için kurban etmiştir dedik. Bu çukurdaki insan cesetleri de bunun bir yansıması gibi duruyor. Tüm bunlara rağmen buradaki kurban kim? Belki de az sonra ölecek olan Blake'tir. Kiraz çiçeği. Cherries. Yunan mitolojisinde karşılığı doğum ve yenilenme. Lamberts. Çin'de ise ölümsüzlük. They might be dukes. Hard to tell when they're hunting fruit. Kiraz meyvesinin çiçek açması aynı zamanda baharın geldiği anlamına da geliyor. This time of year it looks like it's been snowing. Blossom everywhere. And then in May, we have to pick them. Buna daha sonra tekrar değineceğiz. Did you find any food? I don't like this place. Schofield'ın geldiğinde de hoşuna gitmeyen yerde Blake ölür. No, no, no! Scofield orayı terk ederken askerlerin evin duvarlarına işediği görülür. Buradaki mesaj gayet açık. Scofield'ın kafasındakilerinin eyleme dönüşmüş halidir bir bakıma. Birisi gelip sizin evinize işeseydi bundan ne çıkarırdınız? Ama Scofield'ın oraya gelmesinde belki bir hayır vardır. Alman siperlerini dolaşırken başına yıkılan tozlu taşlar yüzünden matarasını boşaltmasaydı belki de gördüğü sütü matarasına doldurmayacaktı. Sütü almasaydı orada gördüğü o bebeğe yardım edemeyebilirdi. Elle ne peut pas manger ça. Elle a besoin de lait. Milk. Scofield düşmandan kaçarken bir nehre atlar. Nehir yani su ana rahmin simgeler. Bu imge suyun doğum anına bir gönderme yapmasından dolayı geliyor. Scofield'ın nehirde yaşadıkları bir çocuğun ana karnındaki anına benzer. Suya girip çıktığında sanki yeni bir kişi doğmuştur. Tıpkı baharın gelmesiyle yeniden canlanan doğa gibi. Nehirden çıkışı adeta bir bebeğin ana rahminden çıkışına benzer. Yürümeyi bilmeyen, emekleyen bir çocuğun çırpınışları gibi. Yeni doğan bir bebekten duyabileceğiniz tek ses. Ağlama sesi. Ağlarken cenin pozisyonunda olması da tesadüf olmamalı. Tamam. Ağlama artık. Yeter. 1917 bize kendi hikayesinin altında savaşın kötülüklerini de yansıtmaya çalışıyor. Filmin açılışı bize henüz savaşın gerçekleşmediği yerlerin güzelliğini gösterir. Ancak biraz sonra o güzel çerçeveden eser kalmıyor. Savaşın o pis, gergin havası çerçevenin her yerini bir zehir gibi sarıyor. Atların kokuşmuş bedeni, ne olduğunu bilmeden gezinen fareler, insanların çürümüş cesetleri, ağaçların kurumuş, cansız hali, bir şehrin terk edilmek zorunda kalması, ineklerin öldürülmesi. 3 years fighting over this. We should have just let the bastards keep it. I mean, who machine guns cows? Ones with extra bullets. Bastards. Ne yazık ki savaşta gerekli olan şey Clever. They know if they don't shoot the cow, we will eat it. insanın tüm bunları bilinçli olarak kendi elleriyle yapması gerektiği. I hoped today might be a good day.
is a dangerous thing. There is only one way this war ends. Last man standing.